Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifim var sizler için. Kahvaltılarda ya da akşam yemeğinde ne zaman arzu ederseniz yapabileceğiniz çok pratik, lezzetli, kolay ve farklı bir tarif. Mantardan yapıyoruz. Hadi lafı fazla uzatmayalım, yapılışına geçelim. Mantarlarımızı ince ince doğruyoruz. Güzelce temizledik ve kuru bir şekilde doğruyoruz. Mantarların yıkanmasını tavsiye etmiyorum. Soyabilirsiniz. Daha önceki videolarımda mantar soyuşunu göstermiştim. Çok kolay ve pratik. Çünkü mantar çok dokusu gereğiyle çok fazla su çekiyor. Zaten sulu bir sebze. O yüzden mantarları yıkamamakta fayda var. Hatta çok pahalı mantarlar var. Porcini mantarı, trüf mantarı. Onlar tamamen peçeteyle, bezle silinerek temizleniyor. Mantarlarımızdan sonra bir adet kuru soğanım var. Kuru soğanımı ortadan ikiye bölüyorum. Bir daha ikiye bölüyorum ve piyazlık olarak doğruyorum ince bir şekilde. Uzun uzun kalmasını tercih ediyorum mantarların yanında. Daha sonra da 2 diş sarımsağım var. Onları dileyeceğim. Evet, sarımsaklarıma sıra geldi. Üzerlerine mutlaka basmayı unutmayın. Alisini çıksın arkadaşlar. Hem kokusunu hem tadını daha güzel veriyor bu şekilde. Sarımsaklarımı da minik minik doğrayıp ocağımın başına geçiyorum. Tavamıza 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyuyoruz. Tavamızı güzelce kızdırıyoruz. Tavam ısındığı zaman bu dildiğimiz mantarları ilave ediyoruz. Mantarlarımız şimdi kavrulurken bir miktar suyunu bırakacaklar. Sonra kavruldukça tekrar o suyunu geri çekecekler ve miktarı da azalmış gibi görünecek, hacim kaybedecekler. O zaman mantarlar pişmiş olacak. Evet, mantarlarım suyunu saldı görüyorsunuz. Hacim kaybetmeye de başladı. Şimdi bu saldığı suyu birazcık çekecek. Ondan sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Mantarların gördüğünüz gibi suyunu çektiler. Şimdi ayıkladığımız soğan ve sarımsağı oyuna dahil ediyoruz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi soğan da biraz suyunu verecek. Ve o da suyunu çektiği zaman hemen hemen tamamlanmış olacak. Şimdi soğanımız da güzel kavruldu, karamelize oldu. 2,5 yemek kaşığı kadar unum var. Bunu bütün karışımımızın üzerine ilave ediyoruz. Güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Unumuzun kokusu çıkacak. Biraz kahverengiye hafiften dönecek, tamamdır. Unum kavruldu. Bir bardak soğuk sütümü ilave ediyorum. Ve altını kısıyorum. Unumun topaklaşmasına müsaade etmeden güzelce karıştırıyoruz. Şimdi benim burada 1 yemek kaşığı kadar tereyağım vardı. Onu da ilave ediyoruz. Bu aşamada tereyağı ilave ettiğinizde inanılmaz bir lezzet geliyor. Tereyağı bir farklılaşıyor. Şekerli gibi lezzet katıyor. Sütle birlikte sanki krema havasını alıyor. Şimdi tereyağlarımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu aşamada baharatlarımızı ilave ediyoruz. 2 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Tuz spesifiktir. Her zaman dediğim gibi kendi zevkinize göre koyabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Karabiber özellikle çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi nefis bir şey oldu, bir kıvam aldı. Bunu arkadaşlar arzu ederseniz etlerinizin üzerine sos olarak da kullanabilirsiniz. Bonfileye, antrikota, tavuk pirzolasına çok çok yakışabilir.
Restoranlarda bu yemeği sos olarak kullanıyorlar. Bunun bilgisini vermek isterim. Şimdi benim muskatım var. Çok azıcık da hemen birkaç gitgelle muskat rendeliyorum. Daha önce de söylemiştim. Muskat, püre, beşamel sos, beğendi ve bu tarz soslara çok çok yakışıyor. Mutlaka ve mutlaka muskat rendelemeyi deneyin. Çok fazla değil ama hem acılaştırmasın hem de zararlı olmasın. Aktarlarda çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir baharat muskat. Minik Hindistan cevizi diye biliniyor. Gayet güzel bir şekilde kıvam aldı. Bütün baharatlarımızı karıştırdık. Şimdi en son olarak da bir avuç kadar üzerine kaşar peynirimi döküyorum. Kapağını kapatıyorum ve yemeğim biraz demleniyor. Ondan sonra yemeğim hazırdır. Evet, nefis mantarlı kahvaltılığımız hazır. Kaşarlarımız da çok güzel eridi. Az önce dediğim gibi bu kaşarı koymazsanız sos olarak da etlerinizin üzerinde, makarnanızda değerlendirebilirsiniz. Harika göründü. Şimdi servis tabağına alıp tatmak da istiyorum. Evet, yemeğimiz hazır. Şimdiden size afiyet olsun diyorum. Eğer deneyecek olanlar varsa yorumlara lütfen yazsınlar. Çok merak ediyorum tariflerimi deneyip denemediğinizi. Umarım deniyorsunuzdur ve beğeniyorsunuzdur. Lütfen bana yorumlardan yazın. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açmak çok önemli. Abone ol yanındaki o bildirim zil butonunu lütfen tıklayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, ağzınız hep tatlı kalsın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.